Herkese tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Netflix'e yeni giren bir diziden bahsedeceğim size. 2022 yapımı bir dizi ve Remarriage and Desires adında bir dizimiz. 8 bölümden oluşuyor. Yani mini dizi de demek doğru olabilir. Ve oldukça farklı bir konuya sahip bu dizimiz. Daha önce böyle bu içerikte bir dizi izlememiştim ben diyebilirim. Şimdi bu enteresan dizimizin konusuna geçmeden önce tabii ki size oyuncularından bahsetmek istiyorum. Dizi birçok oyuncu ve birçok karakter içeriyor. Bolca karakterimiz var ve hepsi de hemen hemen aynı önemi taşıyor. Fakat benim için 2 tane başrol rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü daha bazı sahnelerde hatta belli bir saatten sonra ikisinin çok daha fazla önem taşıdığını düşünüyorum dizide. O yüzden ben başrol olarak onları anacağım. Şimdi ilk başrolümüze gelecek olursak. Lee Hyun-wook adlı oyuncumuz ilk başrol. Ben kendisini daha önce dizilerde gördüm. Yüzüne aşina olduğum bir oyuncu. Fakat burada tam anlamıyla başrol bence oydu. Ve diğer dizilerde daha çok böyle yan karakterlerde görmüştüm ben kendisini ama burada ilk başrol diyebileceğim insan oydu ve ben kendisinin oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Burada da oldukça iyi bir iş çıkarmış bence. Diğer başrolümüze gelecek olursak Kim Hae-sun da benim için ikinci başrol. Kendisini ben bu dizide ilk defa gördüm. Fakat oyunculuğunu beğendim. Şimdi dizinin konusuna geçecek olursak Kim Hae-sun'un canlandırdığı karakterin aldatıldığını öğrenmesi ve bununla birlikte çılgına dönmesi ile başlıyor aslında dizimiz. Ve eşi çok beklenmedik bir şey yapıyor. Bu durum onun canını daha da çok sıkıyor ve o da kendisini aldattığı kişiden intikam almak için aslında bir şirkete giriyor. Şimdi şirkete giriyor derken çalışan olarak değil, bir nevi kayıt yaptırıyor desek daha doğru olur. Bu şirketin amacı çöp çatanlık. Ama böyle nasıl diyeyim, seviyesi yüksek insanlar, özellikle gelir durumu ve toplumdaki etiketlere yüksek olan insanların başvurduğu bir yer olarak düşünün. Tabii ki siz de yani herhangi bir insanda başvurabilir ama kendi dengi birisiyle eşleşecek şekilde. O yüzden burada da genel anlamda biz böyle çok daha nasıl diyeyim, gelir durumu yüksek insanları görüyoruz karakterler olarak. Onların kendilerine denk insanlarla eşleşip ya sevgili olduğu ya da yani büyük bir kısmı evlilik için başvuruyor. Böyle bir şirkete kendisini yazdırıyor. Çünkü kendisinin aldatıldığını dediğim gibi öğrenmişti ve eşinin aldattığı kişinin de bu şirkette yazıldığını ve talip aradığını öğrenecek ve aslında onun yolunu kapatmak ya da onun hedefine önce ulaşmak gibi bir intikam ateşiyle giriyor oraya. Fakat sandığı kadar kolay olmayacak hiçbir şey ve değişik şeyler görüyorsunuz bu arada dizi boyunca. İşte bu insanların maskeli baloları oluyor, eşleşme ve sohbet için, hani tiplere değil de daha çok işte bu sohbet şeylerine önem versinler diye ya da böyle birçok insanın birçok sırrı ortaya çıkıyor dizide. Böyle konusu oldukça değişik bir diziydi. Bu arada tabii ki Kim Hae-sun'dan çok bahsettim ama diğer başrolümüzden çok bahsedemedim. O da buradaki aslında kadının yani Kim Hae-sun'un hedef olarak gördüğü bir isim diyelim. Lee Hyun-wook da eşi vefat etmiş ve bir çocuğu var. O da çok istemese bile belli sebeplerden dolayı hem kendine nasıl diyeyim, çok istemiyor aslında, evlilik gibi bir şey de düşünmüyor ve insanlara da çok güvenen bir yapısı yok. Çünkü çoğu kadının onun parasının peşinde olduğunu biliyor ve bunun farkında olarak o şirkete başvurmuş. Şirketin düzenlediği çeşitli partileri de göreceksiniz bu arada dizi boyunca. Böyle maskeli balolar vesaireler. Klibinde de zaten şahit olacaksınız. Konusu
temel anlamıyla bu şekilde diyebilirim. Daha sonra karakterlerimizin sırları tek tek açığa çıkmaya başlıyor ve bir kaos havası dönüyor aslında. Buna şahit oluyorsunuz. Dediğim gibi benim Kore dizilerinde en farklı bulduğum, içeriği farklı bulduğum dizi olabilir bu. Bu anlamda şaşırtıcıydı benim için. Ters köşe oldu. Aslında dizi için, konusu için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi klibiyle sizi baş başa bırakayım, ardından da yorumlarımla devam edeceğim. Değildim, delirdim, olamadım, hiç iyi değilim. Seni söylemene benim için iyi, öyle derinlerin değil, sığım ama derindeyim. İçindekini görmez bakarlar, dışındaki mi savaştım, öylece kaçmaktansa darbe yemek iyidir. Benimle yürüme, ayaklarında kirler birikir, 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 birikir. Uyan kalk, yolun var, dağılmaz dumanlar. Üfleme çek, içine yan, biraz daha yolun var. Der o ses içimde, hatta kafamda, durulmaz asla, hiç yorulmaz. Çırpınırken ben inatla, inatla. Ne ki benler istediğin, bana sormadın isteğimi. Sözün hep tuzak, düşmemeliyim, düşmemeliyim, düşmemeliyim. Ne ki benler istediğin, burnumdan geldi tüm aklımdakilerden. Kaçmak gibi bir zaman aldı. Gitmedim hiçbir yere. Kalmadı mı yeri yine de benim yana. Senin için iyiyse bu kalmalısın yarım. Uzakta dur ama ben hep bu tarafındayım. Issız kaldım yokken sen yanımda, anlamsız yarınları aldattın. Geceyi boş ver, gün yakınken dön çelişkimi söyle. Söyle. Ne güven istediğin, bana sormadın isteğimi. Sözün hep tuzak, düşmemeliyim, düşmemeliyim, düşmemeliyim. Ne güven istediğin, ne güven istediğin, istediğin. Sormadın isteğimi, sormadın bana isteğimi. Ne güven istediğin, bana sormadın isteğimi. Sözün hep tuzak, düşmemeliyim, düşmemeliyim, düşmemeliyim. Ne güven istediğin, istediğine, istediğine, benden istediğin. Şimdi yorumlarım, diziyi dediğim gibi oldukça ilginç buldum. Daha önce böyle alışkın olmadığım tarzdaydı. Böyle bir şey gerçekte var mı yok mu bilmiyorum ama Google'daki açıklamasında yani Kore'nin bu sistemine karşı bir şey oluşturmak için yapılmıştır gibi bir şey yazıyordu. O yüzden hani böyle şirketler var mı bilmiyorum. Varsa da çok tehlikeli buldum yani burada izlediklerimden sonra. Dizinin daha önce söylediğim gibi temposu çok yüksek. 8 bölüm de olması iyi olmuş. İşin aslı ben 8 bölümden sonrasını izlemeyebilirdim diyeyim. O yüzden iki finalini 8. bölümde yapmışlar. Sıkıcı olduğu için değil ama konu çok kısıtlı bir konu ve uzadıkça böyle bence şeye gidebilir. Yani tehlikeli olabilir dizi için. Çok böyle kıvamında bitmiş yani onu söyleyeyim. Sürprizli bir diziydi bence. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum eğer izlediyseniz. Çünkü cidden belki de ilk defa bu kadar farklı bir dizi ile karşınıza geldim. Hani daha önce böyle VIP gibi bir diziyi anlatmıştım. Onun da içeriğinde bir aldatma vardı ama bir intikam ya da işte çöp çatanlık şirketi gibi bir şey girmiyordu işin içine. Burada onlar da var. Biraz böyle kaoslu bir dizi aslında. Ama izlettiriyor kendisini. Zaten bu kaos izlettiriyor bence diziyi.
Güzel bir diziydi. Sevdim ben diziyi. Zaten başrollerimizden de gayet başarılı olduklarını söyleyebilirim. Yani haklarında bunları söylemek doğru olacaktır. Onun dışında böyle ekstra getirebileceğim bir yorum ya da düşüncem yok. Bu diziyi de size paylaşmak istedim. Yeni bir dizimiz. Belki göz atmak istersiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.